Şöyle bir düşünelim, vücudumuzda bir dokunun veya bir organın küçüldüğünü duyduğumuzda aklımıza genelde pek de iyi şeyler gelmez, değil mi? Genellikle bunu bir zayıflık, bir hastalık belirtisi olarak görürüz. Peki ya size bu küçülmenin aslında bir başarısızlık değil, tam tersine trilyonlarca hücremizin en zorlu koşullara karşı geliştirdiği inanılmaz zekice bir hayatta kalma sanatı olduğunu söylesem? İşte bugün hayatta kalmak için bilinçli olarak kendini küçülten hücrelerin o gizemli ve büyüleyici dünyasına, yani hücresel atrofiye çok daha yakından bakacağız. Atrofi, bir hücrenin paniğe kapılıp ne yapacağını şaşırması durumu değil. Hayır, tam aksine son derece bilinçli ve hesaplı verilmiş bir karar. Hücre, çevresindeki kaynakların azaldığını, yani ona gelen besinin, oksijenin veya uyarının yetersiz kaldığını anladığı an, kendini adeta bir kış uykusu moduna alıyor. Yani büyük ve çok fazla enerji tüketen bir yapı olmaktan çıkıp, daha küçük, daha kompakt ve çok daha verimli bir forma geçiyor. Amaç ise çok net. Fırtına dinene kadar ne yapıp edip hayatta kalmak. Bakın, belki de konunun en kritik ayrımı tam olarak bu. Atrofiye uğramış bir hücre, ölü bir hücre demek değildir. Kesinlikle değil. Tam tersine capcanlıdır. Sadece tüm faaliyetlerini minimum kapasiteye indirmiştir. Şöyle düşünün, cep telefonunuzun şarjı azaldığında ne yaparsınız? Düşük güç moduna alırsınız. Telefon hala çalışır, hala arama yapabilirsiniz ama arka plandaki gereksiz tüm uygulamalar kapanmıştır. İşte hücre de enerji tasarrufu için tam olarak bunu yapıyor. Peki, bugünkü yol haritamızda neler var? Önce bu düşük güç modunu tetikleyen sebeplere bakacağız. Ardından bir hücrenin kendini nasıl bu kadar ustaca küçülttüğünün o inanılmaz mekanizmasına dalacağız. Sonrasında bu sürecin bir sınırı var mı diye sorup yaşamla ölüm arasındaki o ince çizgiyi ve tabii ki tüm bunların tıp dünyası için ne anlama geldiğini, yani klinik önemini konuşacağız. Güzel. Peki bir hücreyi bu kadar radikal bir karar almaya, yani küçülmeye iten şey tam olarak nedir? Gelin şimdi atrofiyi başlatan o zorlu koşullara, yani tetikleyici sebeplere bir göz atalım. Bu sebepler bize aslında hücrenin çevresiyle kurduğu o hassas dengenin nasıl bozulabildiğini de gösterecek. Gördüğünüz gibi bir hücreyi küçülmeye iten aslında pek çok farklı senaryo var. Bazen sorun bir kasın yeterince kullanılmaması gibi azalmış bir iş yükü olabilir. Bazen sinirlerle olan o hayati bağlantının kopması, bazen de damarların daralmasıyla kan akımının azalmasıdır. Tabii ki yetersiz beslenme, hormonal desteğin kesilmesi ve kaçınılmaz bir süreç olan yaşlanma da bu süreci tetikliyor. Ama aslında hepsinin ortak bir noktası var, hücreye gelen yaşa, büyü ve aktif ol sinyallerinin bir şekilde azalması. İnaktivite atrofisi aslında hepimizin hayatında bir şekilde tecrübe ettiği bir durum. Mesela kolunuzu kırdığınızı ve bir süreliğine alçıya alındığını düşünün. Alçı çıktığında kolunuzun ne kadar inceldiğini ve zayıfladığını fark etmişsinizdir. İşte bu tam olarak inaktivite atrofisi. Vücudumuz burada son derece mantıklı bir karar veriyor ve diyor ki bu kas şu anda kullanılmıyor. O halde onu beslemek için değerli enerjiyi boşa harcamamalıyım. Böylece kas lifleri kontrollü bir şekilde küçülüyor. Bu sadece alçıdaki bir kol için değil, aynı zamanda uzun süre yatağa bağımlı kalan hastalar için de çok ciddi bir sorun. Kaslarımız varlıklarını sürdürebilmek için sinir sistemimizden gelen sürekli bir elektrik uyarısına muhtaçtır. Sağlıklı bir sinir bağlantısı kasa sürekli olarak çalış, kasıl, güçlü kal komutları gönderir. Ancak bir omurilik yaralanması ya da bir sinir hastalığı bu bağlantıyı kestiğinde kas bu komutları alamaz, adeta sağır kalır. İşte bu hayati uyarıdan mahrum kalan kas lifleri çok hızlı ve çok ciddi bir şekilde küçülmeye başlar. Buna denervasyon atrofisi diyoruz ve bu durum kas-sinir iletişiminin ne kadar kritik olduğunu bize acı bir şekilde gösteriyor. Her bir hücremizin bir yaşam hattı vardır, kan damarları. Bu hatlar onlara hayat veren oksijeni ve besinleri taşır. Şimdi bu hattın mesela damar sertliği, yani ateroskleroz yüzünden tıkandığını hayal edin. Tıpkı bir şehrin ana su borusunun tıkanması gibi hücreler de aç ve nefessiz kalır. İskemi adını verdiğimiz bu durumda dokular hayatta kalabilmek için küçülmekten başka bir çare bulamaz. Bu, özellikle yaşlanmayla birlikte daha sık gördüğümüz bir durum. Peki, bir hücre küçülme kararını verdi. O andan itibaren hücrenin içinde tam olarak neler oluyor? Gelin şimdi işin en büyüleyici kısmına, yani hücrenin kendini nasıl bu kadar kontrollü ve organize bir şekilde küçülttüğünün moleküler mekanizmasına dalalım. Evet, bu gerçekten de kilit bir soru. Çünkü atrofi, havası yavaş yavaş sönen bir balon gibi pasif bir süreç değil. Kesinlikle değil. Tam tersine bu bir binanın kontrollü bir şekilde planlı programlı olarak sökülmesine benziyor. Son derece organize, aktif ve bilinçli bir operasyon. Peki bir hücre bu inanılmaz operasyonu nasıl başarıyor?
Hücrenin stratejisi aslında 2 aşamalı, çok akıllıca bir plan. Birinci adım, üretimi durdur. Yani yeni protein üreten fabrikanın şalterini indiriyor, büyüme sinyallerini kapatıyor. İkinci ve daha dramatik adım ise yıkımı başlat. Sadece üretimi durdurmakla kalmıyor. Aynı zamanda bir yıkım ekibi gibi mevcut proteinleri ve yapıları aktif olarak parçalamaya başlıyor. Buradaki amaç ikili. Hem enerji harcamalarını kısmak hem de mevcut malzemeleri geri dönüştürerek zor zamanlar için kaynak yaratmak. İşte bu kontrollü yıkımın arkasındaki anahtar sistem, hücrenin adeta kendi kalite kontrol ve imha departmanı gibi çalışıyor. Bu sistemin adı ubiquitin proteazom yolağı. İşleyişi ise inanılmaz derecede hassas ve seçici. Bu sistemin işleyişi gerçekten de dahiyane. Hücre artık ihtiyaç duymadığı ya da hasar görmüş olan proteinleri ubiquitin adını verdiğimiz küçük moleküllerle adeta etiketliyor. Bu bir eşyanın üzerine atılacak ya da yıkılacak diye bir not yapıştırmak gibi bir şey. Ardından proteozom dediğimiz moleküler bir kıyma makinesi geliyor. Bu etiketlenmiş proteinleri buluyor, içine alıyor ve onları en küçük yapı taşları olan amino asitlere kadar parçalıyor. Bu sayede hücre hem gereksiz, yer kaplayan yapılardan kurtuluyor hem de bu parçaları daha sonra yeni ve daha önemli moleküller yapmak için ham madde olarak kullanıyor. Tam bir geri dönüşüm. Peki hücre sadece tek tek proteinleri değil de mesela eskimiş bir mitokondri gibi koskoca bir organeli ortadan kaldırmak istediğinde ne oluyor? Yani daha büyük çaplı bir temizlik gerektiğinde işte o zaman sahneye çok daha büyük bir oyuncu çıkıyor. Otofaji. Kelimenin tam anlamıyla kendi kendini yemek anlamına gelen bu süreç hücrenin büyük çaplı bir geri dönüşüm operasyonu. Otofajinin 2 tane hayati faydası var. Birincisi, kıtlık zamanlarında kendi eski parçalarını, organellerini yiyerek acil bir enerji ve yakıt kaynağı yaratıyor. İkincisi ise evin içindeki eski, bozuk ve yer kaplayan eşyaları atarak düzeni sağlayan bir temizlik ekibi gibi çalışıyor. Hasarlı organelleri ortadan kaldırarak hücreyi toksik birikimlerden koruyor ve çok daha verimli çalışmasını sağlıyor. Yani hücre bu sayede hem beslenmiş hem de temizlenmiş oluyor. Atrofi, gördüğümüz gibi müthiş bir hayatta kalma stratejisi. Ama tabii ki bu stratejinin de bir sınırı var. Peki hücreyi strese sokan durum çok uzun sürerse ve hücre küçülerek daha fazla dayanamayacak noktaya gelirse ne olur? Gelin şimdi yaşam ve ölüm arasındaki o kritik eşiği yani atrofinin sınırlarını inceleyelim. Bu slide belki de en önemli farkı ortaya koyuyor. Atrofi ile apoptoz yani programlanmış hücre ölümü kesinlikle aynı şey değil. Atrofi geri dönüşü olan bir yoldur. Eğer şartlar düzelirse hücre eski boyutuna ve fonksiyonuna geri dönebilir. Apoptoz ise tek yönlü bir bilettir. Hücrenin kendini kontrollü bir şekilde imha etme kararıdır ve bunun geri dönüşü yoktur. Kısacası atrofi bir hayatta kalma çabası iken apoptoz onurlu bir teslimiyettir. Bu alıntı durumu mükemmel bir şekilde özetliyor aslında. Eğer hücreyi küçülmeye iten o sebep, örneğin kan akımının azalması durumu, çok uzun süre devam ederse hücrenin bütün enerji rezervleri eninde sonunda tükenir. Bu noktada artık adaptasyon mümkün olmaz ve hücre çevreye daha büyük bir hasar vermemek için kendini feda etme kararı alır. Yani atrofi, apoptoza giden yolda bir önceki durak haline gelir. Hücrenin dayanıyorum ama daha ne kadar dayanabilirim bilmiyorum dediği o son evredir. Tamam, hücre seviyesinde olan biteni anladık. Peki bütün bu moleküler süreçlerin pratikte yani hastalıklar ve tedaviler açısından bizim için ne gibi bir önemi var? Şimdi gelin konunun klinik önemine yani atrofinin tıptaki yerine bakalım. Mikroskop altında normal bir hücre ile atrofik bir hücre arasındaki fark gerçekten çok çarpıcıdır. Atrofik hücrede içindeki bileşenlerin sayısı azaldığı için sitoplazması küçülmüş, bu yüzden de daha küçük ve daha yoğun, daha koyu renkli görünür. İçindeki organelleri azalmış, enerji santralleri olan mitokondrileri küçülmüştür. Milyonlarca hücre aynı anda bunu yaptığındaysa sonuçta bütün bir organ, mesela bir böbrek veya beynin bir bölgesi gözle görülür şekilde küçülür. Ve tabii ki en önemlisi fonksiyonunu kaybeder. Ama işte tüm bu anlattıklarımızın en umut verici noktası da tam olarak bu. Atrofi geri döndürülebilir bir süreçtir. Eğer hücreyi strese sokan sebep ortadan kaldırılabilirse, hücre yeniden büyüyüp normal fonksiyonuna dönebilir. Alçısı çıkan bir kolun doğru egzersiz programıyla yeniden güçlenmesi bunun en mükemmel, en canlı örneğidir. Yeter ki hücreye o büyüme sinyali yeniden verilebilsin. Tıbbın amacı da genellikle bu sinyali yeniden başlatmanın yollarını bulmaktır. Peki, özetleyecek olursak, atrofi tıp için neden bu kadar önemli?
Aslında 3 temel nedenden dolayı. Birincisi, kas zayıflığı veya organ yetmezliği gibi doğrudan fonksiyon kaybına yol açar. İkincisi, genellikle altta yatan daha büyük bir sorunun, mesela bir dolaşım bozukluğunun veya nörolojik bir hastalığın ilk habercisidir, bir alarm zilidir. Ve üçüncüsü, geri döndürülebilir olduğu için atrofiyi erken teşhis etmek, kalıcı hasar oluşmadan müdahale edebilmek için bize çok değerli bir fırsat penceresi sunar. Sonuç olarak, hücrenin bu inanılmaz hayatta kalma sanatını anlamak, bize sadece biyolojinin temel mekanizmalarını öğretmekle kalmıyor, aynı zamanda yaşlanmadan kansere, nörolojik hastalıklardan kas erimesine kadar pek çok hastalığın tedavisinde yepyeni kapılar aralıyor. Hücrenin bu içsel bilgeliğini çözebilirsek, belki de gelecekteki tedavileri, bozulan bu küçülme ve büyüme dengesini yeniden kurmak üzerine inşa edebiliriz. Anlaşılan o ki, kendi hücrelerimizden öğreneceğimiz daha çok şey var.